Bugün de birçoğunuzun sormuş olduğu Top 100 altcoin içerisinde favori coinlerimi sizlerle paylaşacağım. Bunlar benim sepetlerimde olan ve adet artırdığım favori projelerimden. Bu likidasyona baktığımızda aslında vadeli de işlerin kötü gittiğini ve vadeli işlemlerde insanların ne short ne long yönlü işlemler açtığını gözlemliyoruz. Enflasyon eğer beklentiler dahilinde gelirse faiz indirimini deneyebilirler. Bu yılda da böyle bir boğa ihtimalimiz bulunuyor. Expert Para kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber haftanın başlangıcında piyasaları bir analiz edelim. Bitcoin'de neler oluyor, altcoin'lerde neler oluyor ve önceki videomuzda sizlere Top 100 altcoin içerisinden elediklerimi söylemiştim. Bugün de birçoğunuzun sormuş olduğu Top 100 altcoin içerisinde favori coinlerimi sizlerle paylaşacağım. Hepinize iyi seyirler dilerim. Hızlıca videomuza başlıyoruz. Arkadaşlar Bitcoin analizimizden videomuza başlayalım. Bitcoin'de baktığımızda aslında milimetrik olarak bizim destek noktamızda hareket ettiğini gözlemliyoruz. Özellikle son 3 gündür. Şu kısma baktığımızda gördüğünüz gibi destekten milimetrik olarak tepki aldı. 63.174 dolarda bir destek noktamız vardı. Ve yükselen kanalımızın alt bandı da arkadaşlar şu anda 60.160 dolar seviyesini gösteriyor. Bu seviyeye inmedi ve destek seviyesinden bir tepki alıp şu anda 64.212 dolar seviyesinde seyrediyor. Önümüzdeki direnç seviyesi olarak 66.817 dolar bulunuyor. Destek seviyesi olarak da 63.174 doları kullanmaya devam ediyor. Hatta şuradan baktığımızda 63.312 doları görmüş. Yani 120 dolarlık bir destekte sapmayla buradan milimetrik döndüğünü gözlemliyoruz. Bizim aslında hedefimiz Bitcoin'de üst banda hareket etmesi. Kanalın üst bandı baktığımızda 80.000 dolar seviyesini bizlere gösteriyor. Fed'in faizleri bundan sonrasında bu yıl için indirmeyeceğini ve faiz artırımları yapabileceğini söylemesiyle piyasa bir nebze de olsa baskılandı. Fakat arkadaşlar bildiğiniz gibi Trump faiz indirimi yanlısı ve her an yeni bir sürprize imza atabilirler. Bildiğiniz gibi şu anda Fed'in başkanı da Trump'ın faiz indirimleri için atadığı bir başkan olarak gözümüze çarpıyor. Bundan dolayı da umutsuz olmaya gerek yok bu yıl içinde. Bu yıl içinde faiz indirimleri yapılabilir Amerika tarafında. Özellikle enflasyon verilerinin açıklanmasıyla beraber enflasyon eğer beklentiler dahilinde gelirse faiz indirimini deneyebilirler. Bu yılda da böyle bir boğa ihtimalimiz bulunuyor. Bitcoin'in dominansına baktığımızda %59.54'ün altındayız ve %58.94 seviyesinde. Yani piyasanın %60'ını Bitcoin domine ediyor şu anda piyasadaki komple paranın ve altcoin market cap'te de bizim destek seviyemizin üzerinde seyrediyor. 896 milyar dolarlar. Aslında piyasa baktığımızda çok baskılandığını burada rahatlıkla gözlemleyebiliyoruz ve belki de buralar artık son dip noktaları. Bunu da özellikle söylemek istiyorum sizlere. Çünkü verilere baktığımızda her şey şu anda dip seviyelerde görünüyor. Gerek Bitcoin gerek altcoin market cap gerek dominansın seviyesi, bunların hepsi bizlere dip seviyeleri gösteriyor. Altcoin'lerde de belki bu dip seviyelerden son toplama fırsatları olabilir. Yatırım tavsiyesi olmamakla beraber bunu da söylemek istiyorum. Korku puanı baktığımızda bugün 20 puandayız. Yine aşırı korkudayız. Dün arkadaşlar 23'tü, geçen hafta 20 idi. Bu aralarda seyrediyor şu anda. Bundan sonrasında aşırı korkudan korkuya ve nötr seviyeye evrilme süreci gelebilir. Özellikle Bitcoin'in fiyatında biraz yükselişli ilerlemeye devam ederse, şuradaki 66.817 doları kırarsa, o zaman arkadaşlar açgözlülük seviyesi de biraz normal korku seviyesine ilerleyeceğini düşünüyorum ben. Likidasyona baktığımızda aslında vadeli de işlerin kötü gittiğini ve vadeli işlemlerde insanların ne short ne long yönlü işlemler açtığını gözlemliyoruz. Özellikle son 24 saate baktığımızda 122 milyon dolarlık long yönlü işlem likidasyona uğradı. 92 milyon dolarlık da short yönlü işlem likidasyona uğradı. Genelde baktığımızda bunların arasında hep afaki farklar oluyordu. Yani mesela long yönlü işlemler 500 milyon dolar, short yönlü işlemler 50-60 milyon dolar oluyordu. Fakat
ne dikkatimizi çekiyor? Burada long ve short yönlü işlemlerin artık birbirine çok çok yaklaştığını ve şu anda arkadaşlar işlem açanların belirli bir süre beklemeye geçtiklerini bizlere gösteriyor. Çünkü Bitcoin yönünü tahmin edemiyorlar ama baktığımızda long yönlü işlemleri biraz temizledi. 122 milyon dolarlık long yönlü işlemi temizledi. Son düşüşle beraber buradan sonrasında long yönlü de ilerleyebileceğini bu senaryo bizlere gösteriyor. Arada 30 milyon dolarlık da bir long short ratyosunun arasında bir fark olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Şimdi videomuzun asıl konusuna geçtiğimizde geçen sizlere top 100 altcoin içerisinden elediklerimi söylemiştim. Bugün de hangi projeler benim favori projelerim, bunları 100. sıradan 1. sıraya doğru ilerleteceğim arkadaşlar. Sizlere 9 adet altcoin belirledim. Bunlar benim sepetlerimde olan ve adet artırdığım favori projelerimden, bunları söylemek istiyorum. Şimdi yorumlarda şunlar da gelebilir. Hocam bunların içerisinde niye Solana yok, niye Ethereum yok şeklinde de sorular gelebilir. Arkadaşlar fiyatlı olan coinlerin yerine biraz daha fiyatı düşük olan coinleri tercih ettim sizler için. Bundan dolayı da özellikle Solana gibi, Ethereum gibi, yani ilk 10'daki coinlerden çok fazla almadığımı söyleyebilirim. Diğer bariz düşenleri bunların yerine tercih ettim. Zaten top 100 altcoin'in içerisindeki elediklerimizde de mesela Kanton vardı, CC Coin, gördüğünüz gibi 7 gün içerisinde %10'luk bir düşüş var. O videomuzu izlemediyseniz de en son videolarımızdan top 100 altcoin elediklerim videomuzu da izleyebilirsiniz. Bu videoda onun devamı ve yükseliş beklediğim, artık adetine göre, maksimum arzına göre düşük kalan coinleri sizlere söyleyeceğim. Şimdi 100. sıradan başladığımızda 9. sırada arkadaşlar sepetimde bulunan Celestia, kısaltması TIA şeklinde geçiyor ve 97. sıraya kadar geriledi. Bu coin arkadaşlar 30. 40. sıralardaydı fakat fiyat düşüşleriyle beraber çok ciddi kan kaybetti. Şu anda baktığımızda tüm zamanlar fiyatından %82 geride ve 0.38 dolarda. Maksimum arzına baktığımızda burada arkadaşlar maksimum arz görünmüyor. Dolaşımdaki arzı 919 milyon adet ve total supply'si de 1.16 milyar adet olarak görünüyor. Celestia bildiğiniz gibi daha önce 20 dolar seviyelerini gören bir altcoin'di. Şu anda 0.38 dolarda, ağ hala kullanılmaya devam ediyor ve şu anda düşük seviyelerde olduğunu düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi olmamakla beraber buralar artık Celestia için dip seviyeler olabilir. Çünkü kilit açılımları da artık azalmaya başladı. Yani token ilk çıktıktan sonra bildiğiniz gibi kilit açılımları biraz fazla adetli oluyor. Fakat şimdi baktığımızda artık kilit açılımları da gitgide azalmaya başladığını gözlemleyebiliyoruz. 344 bin adet mesela kilit açılımları gerçekleşiyor günlük olarak. Bu gitgide de azalarak devam edecek. Mesela burada arkadaşlar baktığımızda 182 bin adete kadar bunun artık düşeceğini gözlemliyoruz ve 2027'nin Ekim'inin 31'inde de artık son kilit açılımı gerçekleşecek. Fakat dediğim gibi TIA dip seviyelerde olma ihtimali artık bu fiyatlarda çok çok yüksek. Şimdi 8. sıradaki altcoin'e baktığımızda FED bildiğiniz gibi 3 partnerli bir yapay zeka projesiydi. Singularity ve Kudos'la işbirliği yapmışlardı arkadaşlar ve projenin adını da Artificial Super Intelligent Aliens koymuşlardı. Fakat daha sonrasında iki firmanın ortağı projeden ayrıldılar ve 1 doların altına FED projesini geriletmiş oldular. 0.18 dolarda şu anda, maksimum arz 2.71 milyar adet ve dolaşımda da 2.25 milyar adet FED var. Yapay zeka alanında gerçekten öncü projelerden bir tanesi ve şu anda fiyatsal olarak da tüm zamanlar fiyatından %54 geride. 0.18 dolarla Fedcoin'de 8. sırada listemizde yer alıyor. 7. sıraya baktığımızda bildiğiniz gibi Polymarket arkadaşlar. Polygon'un marketi şu anda tahmin marketi, son hız devam ediyor ve Polygon'un fiyatı da ciddi manada dip seviyelerde, 0.079 dolarda şu anda ve tüm zamanlar fiyatından %87 geride seyrediyor. 10 milyar 66 milyon adetin piyasada olduğunu gözlemliyoruz. Tamamı piyasada. Market cap 847 milyon dolarda. Normalde Polygon markette 61. sırada
Fakat daha önce ilk 10 içerisinde de Polygon'u görmüştük. Ağı şu anda çok aktif bir şekilde kullanılıyor. İlerleyen zamanlarda Polygon'da da çok ciddi fiyat artışları görebiliriz. Polygon daha önce 1.18 dolarlara kadar tırmanmıştı. Buradan 1.18 dolarlara geri gitse bile 20x gibi bir artış yapabileceğini bizlere gösteriyor. Arkadaşlar bir diğer projemiz listemizde yer alan markette 51. sırada Aave Coin, birçoğunuzun bildiği bir proje arkadaşlar ve Aave şu anda 75 dolar seviyesinde, markette 500 dolar seviyelerine kadar tırmanmıştı. Aave bildiğiniz gibi arkadaşlar DeFi kategorisinde Ethereum'un ana projelerinden bir tanesi ve Aave şu anda markette 51. sırada. 16 milyon adet Aave coin var ve 15.4 milyon adeti dolaşımda şu anda. Baktığımızda arkadaşlar dediğim gibi fiyatsal olarak 500 dolar seviyelerinden gerilemişti ve şu anda 75 dolar seviyelerinde. Hyperliquid ile beraber bence güvenilecek projelerden bir tanesi ve markette 51. sırada. Markette 46. sırada olan, daha önce de videolarımızda yer alan Skycoin arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Maker Coin ismini Sky olarak değiştirip adetini biraz daha artırıp fiyatı düşürmüştü. Maker'ları da Sky'a çevirmişti. Maker projesinin yeni markalanmış adı arkadaşlar Sky ve dolaşımdaki arzı 23 milyar 460 milyon adet Sky'ın piyasada olduğunu ve maksimum arzın tamamının piyasada olduğunu gözlemliyoruz. Sky Coin'de arkadaşlar şu anda %11 çıkış fiyatından geride, fakat Sky'da ciddi bir yükseliş gelebilir. Skycoin özellikle 1 dolar seviyelerini kırma ihtimali taşıyan projelerden bir tanesi boğa sezonunda diye söylemek istiyorum sizlere. Çünkü Maker bildiğiniz gibi piyasa ilk çıktığından beridir piyasada olan bir projeydi ve ciddi manada birçok kez hype yemişti. Sky'ın arkadaşlar Maker'ın Sky'a döndüğünü daha yeni yeni insanlar öğrenmeye başladı. Bundan dolayı da Sky'a olan talebin gitgide artacağını düşünüyorum ve Sky'ın boğa sezonunda ciddi bir hareket yapabileceğine inancım devam ediyor. Arkadaşlar Sky'da markette 46. sırada ve kilit açılımları olmayan bir proje şu anda. Bir diğer projemiz markette 41. sırada, gerçekten stok piyasaları arkadaşlar tokenize eden ve dünyada şu anda çok ön planda olan RBA projelerinden bir tanesi Ondo arkadaşlar. Çıkış fiyatından hala %109 yukarıda, 0.33 dolar seviyesinde ve baktığımızda 10 milyar adet Ondo'nun 4.86 milyar adeti şu anda dolaşımda. Holder sayısı 200 bin kişi ve token unlocks'u devam ediyor. Yani kilit açılımları devam ediyor. Ondo daha önce 1.81 dolar seviyelerine kadar tırmanmıştı. Zaten bildiğiniz gibi birçok hisse senedini tokenize ediyorlar şu anda. Gerek Tesla gerek Nvidia gibi birçok hisse senedi hem Ledger soğuk cüzdanlar üzerinde hem de borsalar üzerinde Ondo ile tokenize edilip piyasaya sürülüyor. Bundan dolayı da hisse senedi piyasalarındaki, Amerika'daki hisse senedi piyasalarındaki devasa pazar düşünüldüğünde Ondo'nun daha yürüyecek çok yolu olduğunu düşünüyorum ve markette şu anda 41. sırada. Bir diğer projemiz Avax arkadaşlar. Markette 32. sırada, 6.28 dolara kadar geriledi ve gerçekten Avax için dip seviyeler olabileceğini artık rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Zaten dip olarak 3 dolar seviyelerinden çıkmıştı. Şu anda da neredeyse o seviyelere yaklaştı. Piyasada neredeyse maksimum arzın yarısı dolaşımda, yarısından fazlası dolaşımda. Maksimum arz 715 milyon adet, dolaşımdaki arz 431 milyon adet. Fakat Avax arkadaşlar bildiğiniz gibi arkasında kurumsal bir şirket var ve devasa firmalarla da partnerler. Bundan dolayı Avax'ın şu anda ayı piyasasında, özellikle piyasanın düşük olduğu zamanda bu dip fiyatlara inmesi belki de ilerleyen zamanlarda Avax'ı son görebileceğimiz fiyat seviyelerini, bu seviyeler olacağını bizlere gösterecek gibi görünüyor. Çünkü Avax'ı bir daha bu fiyatlardan belki de bulamayacağız arkadaşlar. Eğer uzun süreli bir boğa piyasası başlarsa. Bir diğer projemize geçelim arkadaşlar. Sondan bir önceki projemizde markette 17. sırada olan Chainlink arkadaşlar. Şimdi benim sepetimde full Avax bulunmuyor. Avax'tan Chainlink yarı yarıya bulunuyor neredeyse. Çünkü Chainlink arkadaşlar Linkcoin'de de beklentim çok yüksek. Markette şu anda 17. sırada. Çıktığı zamandan beridir arkadaşlar token
%4990 oranında yüksekte seyrediyor. Bildiğiniz gibi proje ilk çıktığında 0.30, 0.20, 0.40 seviyelerindeydi. Fakat daha sonra popülerlik ve işlevsellik kazanınca 7.96 dolara kadar tırmandı ve baktığımızda Link'in zirve fiyatı da 50 dolar seviyelere. Yani Link boğa piyasasında ciddi bir atılım yapabilir. Zaten baktığımızda yine RWA projelerinden Solana ekosistemde ve bildiğiniz gibi Trump'ın oğlunun arkadaşlar VLFI şirketinin stoklarında da bulunan bir altcoin Chainlink. 1 milyar adetin neredeyse tamamı yani 727 milyon adeti dolaşımda ve Chainlink'te AVAX'la beraber ilerleyeceğini düşünüyorum markette. Şu anda 17. sırada. Son projemiz arkadaşlar daha önce de sizlerle 42 dolar seviyesindeyken paylaştım. Hyperliquid markette 9. sırada. Hyperliquid'den beklentimiz niye yüksek? Çünkü arkadaşlar Hyperliquid'in merkeziyetsiz vadeli işlemler borsası dünya genelinde çok kullanılıyor ve buradan Hyperliquid gelir elde ediyor. Tokenlarını buradan gelen gelirlerle azaltıyor. Şu anda 953 milyon adet maksimum arzından 253 milyon adeti dolaşımda ve özellikle ayı piyasasında çıkan bir proje olmasına rağmen %2000 arkadaşlar yukarıda seyrettiğini kar oranı olarak gözlemliyoruz. Hyperliquid'in ilerleyen zamanlarda BNB token'dan rakipleşebileceğini düşünüyorum. Ben özellikle şu adeti gitgide azalmaya devam ettikçe BNB ile çekişebilecek borsalardan bir tanesi ve dünya genelinde ciddi manada şu anda isim yapmış Hyperliquid borsası. Şu anda markette de Hyperliquid'in coin'i 9. sırada bütün büyük borsalarda bulunuyor arkadaşlar. Şimdi coin'leri hızlıca bir kez daha saymak istiyorum. Birincisi Celestia arkadaşlar. İkincisi Fatcoin. Üçüncüsü Polygon. Dördüncüsü AV. Beşincisi Skycoin Maker bildiğiniz gibi Sky olmuştu. Altıncısı Ondocoin. Yedincisi Avax arkadaşlar. Sekizincisi Chainlink, Linkcoin ve dokuzuncusu da Hyperliquid arkadaşlar. Şimdi markette beğendiğim birçok proje var aslında ilk yüzün içerisinde. Bunlar mesela Render gibi arkadaşlar. Daha sonrasında Telegram'ın Gram token'ı gibi bildiğiniz gibi Ton token Gram olmuştu. Bunlar mesela beğendiğim projeler fakat maksimum arzlarına baktım arkadaşlar ve fiyatlarına baktım. Yani bunlardan daha düşük olanları bulmaya çalıştım. Mesela Render gibi yine beğendiğim projeler, WorldCoin gibi birçok proje var. Fakat dediğim gibi en çok geri çekilen projeleri sizlerle paylaşmak istedim. Kendim de yatırımlarım olan projeleri sizlere anlatmak istedim. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olursanız, videomuzu beğenirseniz, yorum yaparsanız ve hype yaparsanız çok sevinirim. Yorumlarda sizler de arkadaşlar elinizde bulunan coinlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Hepinize sevgilerimle, saygılarımla, sağlıkla kalın, hoşça kalın.